Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz bu güzel projeyi çalışacağız. Çalışmamızı yaparken angora ip kullanmayı tercih ettim ama sizler istediğiniz ip ve şiş numarası ile bu çalışmayı gönül rahatlığı ile çalışabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi iki tane farklı modelimiz var. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız için iki farklı modelin dışında ters örgülerimiz, düz örgülerimiz, eksiltmelerimiz ve arttırmalarımız olacak. Aslında çok zor bir model değil. Sadece biraz dikkat gerektiriyor. Onun dışında bütün örgüye başlayan, örgü öğrenen arkadaşlarım rahatlıkla bu çalışmayı kendi evlerinde uygulayabilirler. Genellikle gelin yeleklerinde tercih edildiğini gördüm ama modelleri değiştirdiğiniz takdirde özellikle şu orta kısmı erkek süeter ve kazaklarında, berelerde rahatlıkla çalışabilirsiniz. Çalışmamızı yaparken şöyle göstermek istiyorum bakın. Şuradaki alandan. Özellikle böyle küçük bir çalışma yapın ki kaç ilmek çalışacağınızı hesaplamanız çok kolay olacak o zaman. Kullanmış olduğunuz ip şiş numarası ile görmüş olduğunuz gibi ilmekleri başlayacaksınız. Santim hesabına düşen ilmek sayısı ile kendi beden ölçülerinize göre ilmekleri oturtturmanız çok kolay olacak arkadaşlar. Yükseklik ile ölçtüğünüz takdirde ise boyunu ayarlamanız, yani kaç sıra örmeniz gerektiğini size gösterecek. Bu bilgiyi de verdikten sonra hemen çalışmamıza başlayalım. Kenar ilmeğini bir ilmek olarak atadım ama sizler lastik çalışması yapabilirsiniz bu alanda. Kenar ilmeğimi hariç tutuyorum şu anda. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 adet bir modellik alan, yani şu kadarlık alan, kenar ilmeği hariç 14 ve katları artı 2 ilmek şeklinde diyelim, başlangıç ve son ilmeğinde. Şimdi ben çalışmayı yaparken şöyle 1, 2, 3 model üstünden göstereceğim sizlere daha net görün diye. Bir ajurlu, bir desenli, bir ajurlu, bir desenli şeklinde kurulumunu gerçekleştireceğiz. Vakit kaybetmeden çalışmamıza başlayalım istiyorum. Şöyle angora bir ipim var. Simli bir ip tercih ettim. Sizler de istediğiniz ipi tercih edebilirsiniz. 3-3,5 numaralı şişim var. 25 adet ilmek atacağım arkadaşlar. Hemen ilmeklerimi atalım. Şöyle. İlk sırayı ters ilmek, arka sırayı da ters ilmek olarak çalışıp bir sıra haroşa dişi örmüş olalım ki modeli çalışacağımızdan dolayı daha evvelki videolarıma baktığınız zaman sizlere bu tür gelin yeleklerinde kullanabileceğiniz çok hoş lastik çalışmaları paylaştım. Onlardan da yardım alabilirsiniz. Şimdi hemen 25 ilmeğimizi atıp gelelim. 25 adet ilmeğimizi hazırladık. Ön ve arka sırada ters ilmeklerimizi oluşturup alt kısmını hazırladık. Dediğim gibi yan patlarda ya da alt lastik bölümünde istediğiniz lastik çalışmasını uygulayabilirsiniz. Şimdi kenar ilmeği modelimize dahil değildi. O yüzden örmeden alıyorum. Ve hemen şöyle ipimin yönünü değiştiriyorum. 2 tane ters ilmeğim var. Bu 2 ters ilmeğim benim model ayırdığım ilmeklerim. Hemen şöyle 2 tersten sonra 4 tane ilmeklik alandaki işim. 1, 2, 3, 4. Bunlardan birincisinin yönünü değiştiriyorum. Sizin ilmekleriniz eğer bu şekilde gözüküyorsa yön değiştirmenize ihtiyacınız yok. 2 tane ilmeği birlikte alacağız. Tek ilmeği düşüreceğiz. Eksilttiğimiz ilmeği hemen burada tamamlayacağız. 2 tane düz ilmek. 1 ve 2. Toplamda 4 tane ilmeğimi bu şekilde ördüm. Bu birinci modelimiz için. Tekrar araya 2 tane ters ilmek örüyorum. 1, 2. Modeli ayırdığım alan, tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum. Şimdi burada yapacağım işlem ilk 2 ilmeği düz örmek. 1, devamında 2. Modelim için burada sırası üstüne gelen ilk ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Bakın şu şekilde. Devamında sol şişimde bulunan toplamdaki buradaki 3 ilmeği birlikte alıyorum. Şişimden çıkartmadan birinci ilmeğimi hazırladım.
arttırdım. Tekrar aynı noktadan bu sefer 3. ilmeğimi çıkartıyorum ki 3 ilmekten 3 ilmek çıkartmış oluyorum. Daha sonrasında sol şişimdeki ilmekleri boşa alabilirim. 2 tane düz ilmek örüyorum. Şuradan 1 ve 2. Böylece orta modeli de oluşturmuş oldum. Araya 2 tane ters ilmek model ayırmak için. 1 ve 2. Tekrar ipimin yönünü düzeltiyorum. Hemen ilk ilmeğimin yönünü düzeltip ilk 2 ilmeği birlikte alıp tek ilmek haline getirdim. Bir tane arttırdım. Eksilttiğim ilmeğin yerine 2 tane düz ilmek örüyorum. 1 ve 2. Modeli ayırdım. 2 tane ters ilmeğimi çalıştırıyorum. 1, 2. Kenar ilmeklerim zaten modelime dahil olmadığı için onları düz örüp örgümün birinci sırasını bu şekilde bitiriyorum. Örgümün arkasında yapacağım işlem ilmekleri görmüş olduğum gibi örmek. Bu sırada örgüye yeni başlayan arkadaşlar biraz dikkat etsinler. Profesyoneller sorun olmayacaktır. Hemen şöyle ilk ilmeğimi ters ilmek olarak alıyorum. Devamında 2 tane düz ilmeğim karşımda. 1, 2. İlerleyen sıralarda zaten bütün ilmekler kendini gösterecek. Devamında ters ilmeklerine devam ediyorum. 2, 3, 4 tane ters ilmeğim. Tekrar ipin yönünü değiştiriyorum. 2 adet düz ilmek. 1 ve 2. Tekrar ipin yönünü değiştiriyorum. Ters ilmeklerimle devam ediyorum. 1, 2, 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttığım alandayım. 3. ters, 4. ters, 5. ters ilmeğim, 6. ters ilmeğim, 7. ters ilmeğimle beraber ipin yönünü değiştiriyorum. Şimdi bir tane düz, ikinci düz ilmeğimle beraber ipin yönünü değiştirip tekrardan 4 tane ters ilmek örüyorum. Örgümüzün ikinci sırası arka yüzdeyiz. İpin yönünü düzelttim. 2 adet düz ilmeğim var. 1 ve 2. Tekrar arka sırada son ilmeğim ters ilmek. 3. sıra ön yüzdeyiz. Burada küçük değişikliğimiz olacak. Her ön sırada farklı işlem yapacağız. Ona dikkat edin lütfen. Hem bu modelde hem orta modelde değişikliğimiz olacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra ipimin yönünü değiştirdim. 2 ters ilmeğim. Bunlar standart. Hiç değişmeyecekler. İpimin yönünü değiştirdikten sonra 4 ilmeklik alandayım. Bir evvelki sırada ne yapmıştık? İlk ilmeğin yönünü değiştirmiştik. Hemen ilk 2 ilmeği beraber alıp bir tane ajur arttırması yapmıştık. Burada yapacağımız işlem ilk 2 ilmeği örmek olacak. 1 ve 2. Bir artış. Daha sonrasında bakın sol şişimde bulunan ikinci ilmeğe doğru ilmekleri alıp sağ yatırarak bir kesme işlemi yapacağım. Modeli değiştirdik. Tekrardan 2 ters ilmeğim var. 1 ve 2. İpin yönünü düzeltiyorum. Orta model sırasındayım. Bir evvelkinde ne yapmıştık? 2 tane düz örüp ortadaki 3 ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık. Şimdi ilk düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Sırası üstündeki ilk 3 ilmeği birlikte 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Bir tane doladım. Tekrar aynı noktadan bir ilmek daha çıkarttım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıp ilmeklerimi salıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir düz ilmeğimi tamamladım. İlmeğin yönünü değiştiriyorum. 3 tane düz ilmeği beraberce alıp 3 düz ilmekten 3 düz ilmek çıkartıyorum. Böylece ne oldu? Bir evvelki kısımda sadece bir kere yapmış olduğumuz işlemi burada sağda ve solda tekrarlamış olduk. Model ayrıldığımız ters ilmeklerimiz 1, devamında 2. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum. Bakın başta yapmış olduğumuz modelin aynısı burada. Gene 2 tane düz ilmeği örüyorum. 1 ve 2.
Önce arttırıyorum. Daha sonra ilmeğin yönünü düzeltmiyorum. İkinci ilmekten batıp sağa doğru yatırıyorum. Ters 2 tane ilmeğim var. 1 ve 2. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Örgümün 3. sırası ön yüzünü tamamladım. Örgünün 4. sırası arka yüzdeyim. Artık bu sefer biraz daha kolay. Neden? İlmekler tamamen kendini göstermeye başladı. Düzler ve ters ilmekler. Hemen ters ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 düz ilmeğim. 1 ve 2. İpin yönünü değiştiriyorum. 4 adet ters ilmek. 1. Ajur ilmeğini şu şekilde alıyorum. Daha geniş dursun diye. 2 3 4 ters ilmeğim. İpin yönünü düzeltiyorum. 2 düz ilmeğim. 1 2 tekrar ipin yönünü düzeltiyorum. Burada 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttığım alandayım. Hemen birinci ters, ikinci ters, üçüncü ters ilmeğim, dördüncü ters ilmeğim. Şuradan 5. 6. 7. ters ilmeğimi tamamladım. İlmeğimi düzeltebilmek için ipin yönünü değiştirdim. 2 düz ilmeğim. Tekrar 4 tane ters ilmek. 1 2 3 4. 2 tane düz ilmek. 1 2 kenar ilmeğim arka sırada olduğu için ters ilmek. Örgünün 4. sırası arka yüz bitti. Şimdi şuradan da göstereyim. Bakın. Tam şuradayız. Şu alanda. Model sırası üstüne geldiği zaman kendini çok daha net gösteriyor. Şimdi ne yapalım sizlerle beraber? Hemen şuradaki alanda bu örnekte deminki çalıştığım alanı çalışmam gerekiyor. O yüzden buradan devam ediyorum ki karışmayın. Tekrar başa döndük. İlk başta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Örgünün ön yüz 1. sırasındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğim. 1 2. İpin yönünü değiştirdim. İlk ilmeğin yönünü düzeltip 2 ilmeği birlikte aldım. Arttırma işlemini tamamladım. Eksilmesi olmasın diye 2 tane düz ilmek öreceğim şimdi. 1 2. İpin yönünü değiştiriyorum. 2 ters ilmeği. Tekrar devam ediyorum. Bakın 7 tane ilmeklik alandayım. Önce 2 tane düz. 1 2 düz. Daha sonra sırası üstündeki ilk ilmeğin yönünü düzeltiyorum. İlmeğimi alışımdan dolayı 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum bu aşamada. 1 2 3. Devam ediyorum. 2 tane düz ilmeğim. 1 2. İpin yönünü değiştirip 2 ters ilmek. 1 2. Tekrar ilk ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. İlk 2 ilmeği birlikte örüp bir artış, 2 tane düz ilmek, 2 tane ters ilmekle beraber kenar ilmeğini de düz ilmek olarak örüp örgünün 1. ön sırasını bitirmiş oluyorum. Bakın. Örgünün arkasında zaten model kendini göstermişti dediğim gibi. Düz ilmeklerimiz, ters ilmeklerimiz tamamen ortaya çıkıyor. Şuradaki alanda da bakın ipin renginden dolayı şöyle ters yüzünü de göstereyim ki sizlere daha net algılansın. Tekrar hemen şuradan ters ilmeğimi örmeden 2 tane düz. 4 tane ters. 1 2 3 4. Devam ediyorum. 2 düz. 1 2. 7 tane ters ilmek. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 tane düz. 1, 2. 4 tane ters ilmek. 1, 2, 3, 4. 2 tane düz ilmeğimiz. 1, 2, son kenar ilmeğim arka sırada olduğu için ters. Örgümün ikinci sırası arka yüzünde bu şekilde tamamlamış oldum bakın. Dediğim gibi model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şimdi örgümüzün 3. sırasını da sizlerle beraber çalışalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında 2 ters ilmeğim. 1, 2. İpin yönünü değiştiriyorum. Bakın bu sırada artık daha net algılayacaksınız. Şimdi burada sağ tarafı değil de sol taraftaki ilmekleri çalıştıracağım için 2 tane düz ilmeğim var. 1, 2. Son 2 ilmeğimi çalıştıracağım için öncesinde bir artışı yapıyorum. Daha sonra eksiltme işlemini yapıyorum. Buna dikkat ettiğiniz zaman hiç problem yaşamayacaksınız modelde. Daha sonrasında 2 tane ters ilmeğim. 1, 2. Tekrar ipin yönünü değiştiriyorum. Bu aşamada bakın 7 ilmeklik alandayım. Bir evvelki sırada orta 3 ilmeği çalıştırmıştım. Şimdi sağda ve soldaki ilmekleri çalıştıracağım için ilk ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. İlk 3 ilmeği beraber alıyorum. 1, 2, 3. Araya bir tane düz. Çünkü 7 ilmeğimiz var biliyorsunuz. Böylelikle 4 ilmek oldu. Sondaki 3 ilmeğimle beraber 7 ilmeği tamamlıyorum. O yüzden son 3 ilmeğimin ilk 3'ün birincisini değiştirdim. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Ve böylece 7 tane düz ilmeğimi çalıştırmış oldum. Tekrardan 2 tane ters ilmeğim var. 1, 2. Tıpkı ilk modelde olduğu gibi burada da ne yapmam gerekiyor? İlk 2 ilmeği düz. 1, 2. Devamında bir tane artış. Son 2 ilmeği sağ yatacak şekilde kesiyorum. 2 tane ters ilmekle 3. sıra ön yüzde modelimin sırasını bitiriyorum. Arka yüz 4. sırada yine işlemimiz aynı. İlmekleri görmüş olduğumuz gibi öreceğiz ve örgümüze bu şekilde devam edeceğiz. Anlatımımızdan memnun kaldıysanız eğer o güzel yorumlarınızla bizlere eşlik ederseniz çok çok sevinirim. Paylaşım butonundan paylaşırsanız ve abone olup bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Herkese kolay gelsin. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.